Yaşlanan bizleriz. Ramazan hep genç. Çocukluğumuzdaki Ramazan neyse, şimdiki Ramazan da aynı Ramazan. O yaşlanmıyor, tükenmiyor, bitmiyor ve her senede bir defa geliyor. Milyonlarca insanı bir ay boyunca aç bırakmak mümkün değildir. Bu oluyor, bu mümkün. Her sene olduğu için çok fazla dikkatimizi çekmiyor. Bilseler. Öyle bir lezzet, iman lezzetidir o. Milyonlarca insan sofranın başında, mideler aç, sabahtan akşama kadar açtır. Ama o müsaade etmeden yine de yaklaşamaz. Gözünün önündedir, nimet gözünün önündedir. Ama Allah'ın müsaadesi gelmeden yaklaşamaz. Ramazan daha çok merhametin, şefkatin, anne baba olmanın ve evlat olmanın da güncellendiği bir aydır. İnanın o iftar neşvesini, o iftara 2 dakika kalmış herkesin kulağı ezanda, o anın neşvesini, hazzını alabilmek için bilseler gayrimüslimler trilyonlarla o anı yaşamak isterler. Efendim sadece benim değil zannediyorum, hepimizin ya da çoğumuzun en belirgin hatıraları Ramazan'da yaşanmış olanlardır. Hele hele çocukluktaki Ramazan hatıraları çok canlı olarak her Ramazan'da teati eder. Yeni baştan onları yaşarız. Bazen biraz hüzün, bazen keyifle onları tekrar yad ederiz. Şunu anlıyorum, ebediyete meftun olarak yaratılmış insan ruhu bu dünyada ebediyeti bulamadığı için hep ıstırap içindedir. Ancak ebediyetten, sonsuzluktan izler Ramazan ayında bize sunulmaktadır. Yaşlanan bizleriz. Ramazan hep genç. Çocukluğumuzdaki Ramazan neyse, şimdiki Ramazan da aynı Ramazan. O yaşlanmıyor, tükenmiyor, bitmiyor ve her senede bir defa geliyor. Sosyolojik olarak izahı mümkün olmayan bir hadisedir. Milyonlarca insanı senede bir ay sabahtan akşama kadar aç bırakacaksınız. Bu nasıl mümkün olur? Bunu silahla yapmak mümkün değil. Ancak 14 asır önce mukaddes ve mübarek bir zat gelmiş, demiş ki Allah böyle emrediyor. Ondan sonra o gün bugündür. O zat da öbür dünyaya gitmiş. Üzerimizde bir kontrol de yok. O gün bugündür bütün müminler senenin bir yılını aç ve susuz geçirirler. Gönüllülük esasına o kadar dayalıdır ki çocuklar bile gece niye beni kaldırmamıştınız diye sabahları hep mızmızlanır, dururlar, oruç tutmaya heveslenirler. Çocukluğumun en belirgin hatıralarından biri şudur. Çocuktum tabii, oruçluydum. Maç yaptık güneşe karşı, çok susadım. Duymuştum ki unutarak oruç yemekle oruç bozulmuyor. Çeşme başında saatlerce beklediğim olmuştur unutayım diye. En belirgin hatıram odur. O şekilde unutamıyordum tabii. Mahzun, perişan iftarı beklemek zorunda kalıyorduk. İftardan sonraki hediyeler, özellikle büyüklerin bize melekmişiz gibi bakmaları, oruçluyken bizi sırtlamaları, iftara doğru mızmızlanmalarımıza, sabırsızlıklarımıza karşı durmadan teselli verip bizi bekletmeleri hiç unutulabilir gibi değildir. Ramazan daha çok merhametin, şefkatin, anne baba olmanın ve evlat olmanın da güncellendiği bir aydır. Ramazan'da Allahu Teala'nın yemek içmek şeklindeki pek çok nimetlerinin farkına vardığımız gibi anne babamızın, evlatlarımızın da farkına varıyoruz. Allah bize meğerse neler vermiş. Bütün bunları biz Ramazan'da görüyoruz. Ramazan'da bunlar canlanıyor. Öyle bir aydır ki Allahu Teala'nın en hak etmeyene, en layık olmayana bile af ve mağfiretle baktığı, hadi neyse sen de gel dediği bir aydır. Ticaret zamanıdır ve öyle bir aydır ki yerdeki otlardan gökteki yıldızlara kadar var olan her şeyin feyz, rahmet, bereket içinde yüzdüğü bir aydır. Çok masum bir çağ olan çocukluk da bu ayda çok parlamaktadır. Çocukluğumuzun Ramazanlarında hem çocuğuz, mecbur değiliz, üzerimize farz değil, hem de oruçluyuz. Tam bir meleklik hali üzerimize gelirdi. Hiç unutmuyorum, öyle saftık, öyle teslimiyet içindeydi ki bir küçük arkadaşım, daha benden küçük, birkaç ay küçük, ben birkaç yaş küçük, ben onun abisi mesabesindeyim. Gelip sormuştu, abi gol yedim, orucum bozulur mu? Bu kadar saftık, bu kadar masumduk çocukken. Aynı saflığı ve masumluğu bu Ramazanlarda da yaşıyoruz ve tadıyoruz. Ve şunu anlıyoruz ki sonsuzluktan izler var Ramazan'da. Her şey yaşlanıyor,
geçiyor, bitiyor, tükeniyor ama Ramazan hep genç. Senede bir ay Allahu Teala bu ayla bize ebediyet neşvesini de tattırmaktadır. Bu bakımdan yıllar yıllar öncesinde kalmış olan çocukluğumuz bile sanki bir hafta öncesiymiş gibi taze bir şekilde hafızamızda güncelleniyor. Ramazan hep aynı Ramazan. Çocukken başka, gençken başka filan değil. Allahu Teala'nın emridir. Müslüman olmanın 5 zorunluluğundan biridir. Ramazan zaten güzel tarafı odur. Hiç eskimiyor. Önceki tuttuğumuz oruçlar, çocukluğumuzda, gençliğimizde tutmuş olduğumuz oruçlar ve Ramazanlar bir yerlerde bekletiliyor. Onlar bizi kabirden sonra karşılayacaklar. Buna 2 kere 2'nin 4 etmesinden daha kesin inanıyorum. Onlar boşa gitmedi. Bir yerlerde bekletiliyor. Hatta bizim dünya hayatında bile bu kadar canlı ve keskin hatıralar olması onların yok olmadığına, boşa gitmediğine dairdir. Bir yerlerde bekletiliyor. Geri bize iade edilecek onlar. Çocukluğumuzdaki Ramazanlar saflık, masumluk. Gençlikteki Ramazanlar ise sınav, imtihanın başladığı çağdır. Ve benim gençliğimde de Ramazanlar hep yaza denk gelmiştir. Neler çekmişimdir onu biliyorum ama uzun yaz günlerinde tuttuğumuz orucun da çok farklı bir hazzı ve lezzeti olduğunu söylemeliyim. Bunu ben sadece fark ediyorum sanıyordum. Daha sonra Hazreti Ali divanında rastladım. Hazreti Ali Efendimiz'e ait bir söz. Hazreti Ali buyuruyor ki, yazın uzun günlerinde oruç tutmanın lezzeti olmasaydı ölümü isterdim. Onun da ayrı bir lezzeti vardır. Ayrı bir feyzi, keskin bir revnakı vardır. O iftarı beklemenin, Allahu Teala'nın müsaadesinin geleceği son saniyeye kadar madem ki sen istemiyorsun yemem demenin, bu duruşun Allah'a karşı esas duruş vaziyetinin bir gün akşama kadar bekletilmesinin lezzetini yaşamak. Ta ki müezzinin sesiyle ilahi ikram başlar. Allahu Teala serbestsiniz der. Biz de ondan geldiğini fark ederek besmele çekip başlarız. Hakikaten insanoğlunun melekleştiği bir aydır Ramazan-ı Şerif. Her sene geldiği için adet hükmüne geçmiştir. Biz çok fazla mucize oluşunun farkında değiliz. Daha önce de demiştim. Sosyolojik olarak milyonlarca insanı bir ay boyunca aç bırakmak mümkün değildir. Bu oluyor, bu mümkün. Her sene olduğu için çok fazla dikkatimizi çekmiyor ama bu hakikaten harikalar harikası bir olaydır. Milyonlarca insan ilahi müsaade gelmedikçe içi kan ağlaya ağlaya da olsa o dakikayı bekler. Bu disiplin hiçbir maddi baskı olmaksızın böylesine bir emir komuta zinciri, böylesine bir itaat tavrı elbette hak din olan İslamiyet'in sadece insanlara sunduğu ve gösterdiği bir şeydir. Nitekim pek çok hadis-i şeriflerde Allahu Teala Ramazan'ın Allah ayı olduğu, şehrullah olduğu bildirilir. Çok sırlarına vakıf değiliz. Ancak bendenizi çok etkileyen, çarpan bir hadis-i şerif şöyledir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki, Ramazan ayında neler elde ettiğinizi bilseydiniz, Ramazan'da oruçluyken nasıl bir izzete erdirildiğinizi bilseydiniz, göğüslerinizi döve döve, ağlaya sızlaya Allah'tan isterdiniz ki ya Rabbi 12 ayı Ramazan yap. Senede bir aydır. O yüzden de Ramazan ayının sonlarına doğru bir hüzün çöker içimize. Gençliğimin Ramazanlarında böyleydi. Hele hele bayramın ikinci günü. Birinci gün bayram, ibadet. Ama ikinci günü artık iftar yok, teravih yok, sahur yok, mukabele yok. Bayramın ikinci günü, ikindiden sonraki kasveti anlatamam. Bir şey koptu benden, her şeyi tutan bir şey. Benim adım Bay Necip, babamınki Fazıl Bey diyordu ya Üstad Necip Fazıl. Hakikaten Ramazan'ın bayramının ikinci günü ne büyük bir nimet içinde olduğumuzu fark ediyoruz. Meğerse Ramazan bizlere neler sunuyormuş. Biz bilmiyorduk. Sadece Allahu Teala'nın emrine saygı duyarak orucu bozan şeylerden uzak kalıp bir gün akşama kadar, ezana kadar bu kadarcık bir şey yapmakla Allahu Teala'nın bize ne kerem ve ihsanda bulunduğunu sadece bu dünya hayatındaki Ramazan'ın feyzinden dahi anlamak mümkündür. Gençliğimizde, tabii gençlik çağıdır, hareketli çağıdır. Ramazan-ı Şerif'te bizi en çok zorlayan şey şuydu. Hatta bunu sormuştum bilenlere. Ne yapalım da sinirlenmeyelim? Ne yapmalı da kalp kırmamalı? Ramazan-ı Şerif çünkü. Yani insanın melek olduğu ay. Oruçluyuz.
Hatta hadis-i şerifte buyuruyor. Size yüzünüze karşı hakaret edilse bile ben oruçluyum, ben oruçluyum deyin. Uzak durun. Tabi gençlik. Kan kaynıyor, delikanlılık çağıdır. Ne yapmalıyız? Bir ehlullah'tan bir zat bana demişti ki evladım hiç dayanamıyorsan git evde uyu. Efendim orucu uykuya tutturmak öyle bir şey yok. Oruçlunun uykusu ibadettir. Hadis-i şerif. Deylemi'de geçer. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar. Oruçlunun uykusu ibadettir. Uyuyor ya o bile ibadet sayılıyor. Kalp kırmaktansa dışarıda insanlarla geçinemeyecek tavra girmektense git evinde uyu evladım diyordu. Bu şekilde de yine orucun olur diyordu. Nefs, içimizdeki nefes kelimesi oradan türüyor. İçimizdeki nefs Ramazan ayında siner. Şeytanlar bağlandığı için iş nefse kalıyor. Ona fırsat vermemek lazım. Sindiği için de bazı yarıklardan, çatlaklardan dışarı sızabilir. Dışarı sızma olayı ise normal zamanda hiç aldırmayacağımız eften püften aksilikler Ramazan'da gözümüzde çok büyür ve sinirlerini veririz. Buna karşı tedbirli olmak lazım. Mümkün olduğu kadar her vakti, her anı ganimet bilmek lazım. Ticaret zamanıdır Ramazan ayı. Yaptığınızın her şeyin 1'e 1000 karşılığı vardır. Ganimet bilmek lazım. Vaktimizi zikirle, fikirle, okuyarak, Kur'an'la, hadisle geçirmek lazım. Bunların da dışında uyumak lazım. Kalp kırmaktansa uyumak Ramazan-ı Şerif'in, orucun muhafazası için çok daha sağlıklı bir yoldur efendim. Gelelim günümüzün Ramazanlarına, bu yaştaki Ramazanlarıma. Bildiğim kadarıyla tarihi olarak Peygamberimiz sadece 9 Ramazan tutmuştur. Ramazan, orucun farz olduğu andan itibaren Efendimiz 9 yıl yaşadılar. Biz tabii 14 asır sonra geldik. Bütün bir İslam medeniyeti kuruldu. Emeviler, Osmanlılar, Abbasiler, bütün bir İslam medeniyetinin en ileri zenginliğinden sonra biz geldik. Biz gelince de hazır bir İslam medeniyeti bulduk. Ona göre yaşadık. Büyüklerimizden öyle gördük. Bu yaşıma geldiğim zaman kendi ömrümde yaşamış olduğum Ramazanların bir yerlerde bekletildiğini çok daha iyi keşfediyorum ve hissediyorum. Ramazan geldiği zaman çocukluğum geri geliyor. Gençliğim geri geliyor. Onların yok olmadığını anlıyorum. Bir şekilde hissediyorum. Bir şekilde onların bana tekrar iade edileceği bir aleme doğru yolculuk içinde olduğumuzu en fazla Ramazan'da hissediyorum. Ramazan-ı Şerif'in bu yaşlılık döneminde bize sunduğu en büyük, en harika hediyelerden birisi de budur. Boşa gitmiyor. Boşa gitmiyor, gitmeyecek. Bunu anlıyorum. Efendim bereket kelimesi bir kökünden türüyor. En çok da Ramazan'dadır. Bereketin yeşerdiği, bollaştığı şey, bereket anlaşılmaz bir şeydir. Akılla, izahla, pozitif ilimle bereketin ne olduğunu anlatabilmek çok kolay değildir. Mevlana Celaleddin Rumi der ki, bereketin ne olduğunu anlamak istiyorsan koyunlara bak der. Koyun senede bir kere yavru yapar ama dağ taş koyun sürüleridir. Buna karşılık affedersiniz. Köpek senede 2 kere doğum yapar ve her defasında 6 yavru yapar. Köpeği de kimse kesip yemez. Bakın koyunu kesip yiyoruz biz. Köpek sürüleri o kadar yok. Koyun ise dağ taş sürüler doludur. Bereket böyle anlaşılmaz bir şeydir. Sayıyla, adet ile, matematikle bereketi anlamaya çalışmak ya da onunla kavramak imkansız. Allah'ın bereketinin verdiğinin hesabı yoktur. Kul aklı onu idrakten acizdir. Onun izahı da yoktur. Şu kadarını söyleyelim. Bakın bereket o dileyince neler oluyor? Kız çocuklarını diri diri kuma gömen vahşi bir toplulukta bir zat yetişiyor. Ne anne var, ne baba var. Ne en ufak bir eğitim var. Anne baba yok. En ufak bir eğitim yok. Hatta çok kuvvetli rivayetlerle okuma yazma yok. Ve bu zat 40 yaşından sonra öyle bir şey gerçekleştiriyor ki dünyanın tarihi değişiyor. 40 yaşından sonra en ufak bir eğitim yokken, kendisine maddi anlamda görünür vesileler içinde kendisine bir şey öğreten yokken bu kadar muazzam bir ilim ve hikmet tavrı bereketle izah edilir. O verdi mi verdiğine sual yoktur. Vermedi mi vermediğine de sual yoktur. Allah vermezse zorla alamayız. Ama o verdi mi böyle veriyor işte. Düşünebiliyor musunuz? Basit bir sahne size söyleyeyim. Bir bedevi geliyor Efendimizin huzuruna. Bedevi çöl Arabı demek, şehirli olmayan. Biraz daha şehirli tavrından uzak insanlar bunlar. Geliyor bir salkım üzüm Peygamberimize takdim ediyor. Buyurun ya Resulallah sizin için bağdan getirdim diyor.
Efendimiz de tabi ashabının içinde üzümü son tanesine kadar yiyor, adama teşekkür ediyor. Üzümü peygamberimize ikram eden kişi son derece memnun, mesut kalkıp gidiyor. Sahabiler hayrette. Çünkü peygamberimize ne ikram edilse etrafındakilerle hep paylaşırdı. O zamana kadar böyle. Ancak bu defa üzümü hepsini kendisi yedi. Hazreti Ömer dayanamayıp soruyor. Ya Resulallah diyor. Siz böyle yapmazdınız. Size bir şey ikram edildiği zaman bizimle de paylaşırdınız. Biz de mübarek parmaklarınızın değdiği yerlerden yiyerek bereketlenmek için yarışırdık. Ama az önceki bir saklım üzümden hiç nasibimiz olmadı ey Allah'ın Resulü. Deyince Efendimiz buyuruyorlar. Ya Ömer, o kadar ekşiydi ki onu size verseydim yüzünüzü buruşturacaktınız ve o da üzülecekti. Şu inceliğe, şu zarafete bakın. Nereden geldi buna bu? Bu zata bu nereden geldi? Okuma yazma yok, ana baba yok, en ufak bir eğitim yok ve o kadar vahşi bir toplumda böyle bir incelik tavrı, böyle bir güzel insan nasıl yetişti? Bunun nasılı yok. Biçunu biçeradır. Yani niçinsiz ve nedensizdir. Allah verdi mi? Niye verdiğinin hesabı yoktur. Bereket de bu hakikat içinde düşünülebilir. Ramazan-ı Şerif'teki bereketin ne olduğunu anlamak istiyorsanız bayramın ikinci günü buzdolabını açın. Tam takırdır. Bayram iki o kalmadı. Halbuki aynı adamlar, aynı insanlar. Onlar da herkes her zaman Ramazan'da da 2 kere yemek yiyorduk. Hadi şeyde bir kahvaltı var diğer zamanlarda. Aynı mideler ama o bereket nereye gitti anlayamazsınız. Bereket izahsızdır. Niçinsizdir? Allah verdi mi verir. Niçin verdiğinin de izahı yoktur. Kuluna Ramazan'da öyle bir bereket sunar ki gayrimüslimler bile bundan yararlanırlar. İnanın o iftar neşvesini, o iftara 2 dakika kalmış herkesin kulağı ezanda, o anın neşvesini, hazzını alabilmek için bilseler gayrimüslimler trilyonlarla o anı yaşamak isterler. Bilseler. Böyle bir lezzet, iman lezzetidir o. Milyonlarca insan sofranın başında mideler aç, sabahtan akşama kadar açtır. Ama o müsaade etmeden yine de yaklaşamaz. Gözünün önündedir, nimet gözünün önündedir. Ama Allah'ın müsaadesi gelmeden yaklaşamaz. Bu ulvi disiplinin vermiş olduğu feyz ve bereket, bunun hazzı, bunun zevki inanın parayla alınabilir gibi değildir. Ancak lafla da bu kadarı izah edilebilir. Sözde de ancak bu kadar. Yaşamak lazım, bilmek lazım. Bereket kavramı bilhassa Ramazan'da çok fazla görülür. Yemek bitmez, ikram bitmez, şefkat, merhamet bitmez. Komşuluk en tatlı şekliyledir. Dostluk, arkadaşlık, davetler, yemekler, fakire yaklaşım, yetime yaklaşım diğer zamanlardan çok daha farklıdır. Erhamur Rahimin olan, merhametlilerin en merhametlisi olan Allahu Teala'nın kullarının Allah'ın bir tecellisi olan rahmet ve bereketi birbirlerine gösterdiği, sergilediği aydır Ramazan-ı Şerif. Efendim elbette zaten hadis-i şerif var. Peygamberimiz Aleyhisselam buyururlar. Meşhurdur hadis-i şerif. Açlıkta şifa vardır hadis. Tıbbın da temeli zaten odur. Pek çok doktor, tıp hep bize perhiz öğütlemezler mi? Az yiyeceksiniz. Az bu beden et ve kemikten oluşuyor ve biz yiye yiye bu bedeni çürütüyoruz. Yemek kadar hele hele fazlası zaten intihara kadar götürür. İnsan bedenini aşındıran başka bir şey yoktur. Fiziki olarak bu kadar faydası var zaten. Orayı geçiyorum. Oruç tutmanın fiziki faydaları hakkında ne kadar konuşsak yetmez. Manevi olarak aç kalmanın insan üzerinde ne gibi olumlu tesirleri var? Ruh. İnsan bedeni aç kalırsa ruh ne olur? Efendim düşünün. Maddiyat zayıfladıkça maneviyat artar. Sivrisinekteki çeviklikle fildeki hantallığı bir karşılaştırın. Birinde maddiyat çok fazladır ancak o kadar hantaldır. Yerinden kalkamaz. Ötekinde ise zayıf. Bir sivrisineğin şişman olması düşünülemez. Zayıfken düşünün. Kanat çırpar, gezer bir onu yakalayamazsınız. Hatta bir sivrisineğin keman çalmasıyla sabaha kadar uykusuz kaldığımız oluyor. O kadar çeviktir. Bu gözle görülür madde ve mana ilişkisidir. Bir de insan ruhunun bu bedeni eksik bırakarak nasıl bir şahlanışa geliştiğine dair bir örnek vereceğim size. Mevlana Celaleddin Rumi der ki, Allah her insana 2 şey verdi. Bir mide verdi, bir de gönül verdi. Biri doluysa öteki mutlaka boştur. İkisi aynı anda dolu olmaz.
mide ve gönül. İkisinden biri mutlaka boştur. İkisini aynı anda dolduramazsınız diyor. Eğer mide doluysa gönül boştur. Karnı tıka basa dolduran bir adamdan hikmet beklemeyin. Gönül doluysa mide boştur. Divan şiirimizde ve klasik edebiyatımızda aşık rolündeki şairlerin niçin bir deri bir kemik olduğu hep anlatılır. Siz hiç göbekli aşık duydunuz mu? Yoktur. Yoktur. Bir iğne bir ipliktir. Eğer mide doluysa aşk yok. Gönül yok. Mide boşsa o zaman. Ve yine Mevlana der ki, neyden niçin o kadar güzel ses çıkar evladım? Çünkü içi boştur. Kamışın içinin dolu olduğunu düşünün, sopadan farkı kalmaz. Boş ise Allah ona değer veriyor, kıymet veriyor. Ve İbrahim Hakkı Hazretleri Erzurumlu der ki, ey dide nedir uyku, gel uyan gecelerde. Kevkeblerin seyrine et, seyran gecelerde. Az ye, az iç, az uyu, kayyumu seversen. Ki görüne gözüne Rahman gecelerde. Rahman'ı görmek mi istiyorsun? Az ye, az iç, az uyu. Yoksa obur, karnını tıka basa dolduran insanlar ancak ye, iç, yat. Bu mu hayat? Bu kadar. Oysa bu yemek içmek ve yatmak insana yakışmaz. İnsandan daha düşük canlıların işidir o. Diğer canlılar için böyle bir rol biçilmiştir. Yerler, içerler, yatarlar. Başka bir işlevleri yoktur. Ama insanoğlu bunun için mi geldi bu dünyaya? Bunun için biz insan olarak halk edildik. İnsan olmak gibi bir rütbe, yemek, içmek, yatmak için mi bize verildi? Değil. Öyleyse özellikle hele tasavvufun hemen her mektebinde, ekolünde tavsiye edilen nefse hakimiyet, mideyi boş bırakmak, çok fazla lezzetlere düşkün olmamak gibi manevi perhizler ruhun gelişmesine yol açar. Ruhun neşvinema bulmasına yol açar. Bir takım antenlerin açılmasına yol açar. Marifet, keşif, hakikate erme, hikmeti yakalama gibi insana mahsus olan bir takım atılımlar ancak mide boş iken mümkündür. Karın tıka basa dolduran adamdan hikmet beklemeyiniz. Efendim hakikaten de hemen herkes bunu bilir, oruç tutanlar. Ramazan boyunca oruç tutanlar Ramazan'ın 20'sinden sonra, yani bayrama bir 10 gün 15 gün kala bir hüzün duymaya başlarlar. İşte 10 gün sonra bayram olacak. Eski hayat geri gelecek. Ye, iç, yat. Bu mu hayat? Eski alışılageldik, sıkıntılı mecburiyetler başlayacak. Oysa Ramazan'da bambaşka bir alemdeydik biz. Ve Ramazan bittikten sonra hele bayramın ikinci günü o kasvet başlar. Artık iftar yok. Teravih yok. Sahur yok. Mukabele yok. Oruç yok. İnsanların birbirine karşı melek davranışından eser yok. Çocuklara sevmekte, yetimi sevindirmede, fakiri, komşuyu, aç kalan komşuyu koruyup gözetlemede o hassasiyet yok artık. Böyle bir ay, Allah ile hemhal olunan bir dönem, bir mevsim artık bitti, geçiyor. Elbette nar-ı firkattır, ayrılıktır. Nitekim çok meşhur bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki, Ramazan'da neler elde ettiğinizi bilseydiniz, nasıl bir izzete erdirildiğinizin farkında olsaydınız, dağlara çıkar, göğsünüzü yumruklar ve Allah'ım her ay Ramazan olsun, 12 ay Ramazan olsun diye mütemadiyen dua eder yalvarırdınız diyor. Biz sadece sezdiklerimizi söylüyoruz. Bir de Ramazan'ın hakikati var. Onu Allah bize bildirseydi Ramazansız yaşayamazdık. Doğal olarak bilhassa edebiyatımızda hep Kurban Bayramı işlenmiştir. Ramazan Bayramı'nın şiirlerde pek fazla yeri yoktur. Niçin? Çünkü Ramazan gibi muhteşem bir dönem bitti. Biz onun bayramını mı yapacağız? Bunun sevincini mi yaşayacağız? Allah kerem ettiği, lütufta bulunduğu, kulunu muhatap kabul ettiği, kulunu okşadığı ay olan Ramazan ayı geçtikten sonra buna üzülmemiz mi gerekir, bayram etmemiz mi gerekir? Bayram ibadettir. Onun için yapıyoruz. Ancak Ramazan bayramı hakikaten mahzundur. Hele bayramın ikinci, üçüncü günleri tam bir kasvettir. 6 günleri tutanlar kısmen kurtulurlar. Yine oruç tutuyorlar. Ama Ramazan geçti artık. Ta bir dahaki seneyi bekleyeceksiniz.